Murat, babasının bıraktığı zarfı tam 20 yıl boyunca açmadı. 3 kez ev değiştirdi, zarf her seferinde onunla geldi. Evlendiğinde diğer evrakların arasına koydu. Oğlu doğduğunda çekmeceyi yeniden düzenledi. Zarfı eline aldı, birkaç saniye baktı, sonra yine yerine bıraktı. Hiç atmadı ama hiç açmadı da. Üzerinde yalnızca 2 kelime vardı. Oğlum Murat'a. Yıllar geçtikçe kağıt sarardı, köşeleri kıvrıldı. Murat'ın babasına duyduğu öfke ise hiç eskimedi. Ta ki bir gece kendi oğlu kapının önünde durup ona şu cümleyi söyleyene kadar. "Baba, seninle konuştuğunda kendimi hiç duyulmuyormuş gibi hissediyorum." Murat bir şey söylemek istedi. Oğlu beklemedi. Kapıyı kapatıp çıktı. Ev sessizleşti. Murat birkaç dakika olduğu yerde kaldı. Çünkü o cümlede rahatsız edici derecede tanıdık bir şey vardı. Sanki yıllar önce bir yerlerde aynı sözleri duymuştu. Sonra fark etti. Duymamıştı. Kendisi söylemişti. 28 yaşındayken babasına. O gece oğlunun odasına girdi. Boş sandalyeye, masanın üzerindeki yarım kalmış kahveye, duvardaki eski fotoğraflara baktı. Sonra yatak odasına geçti. Çekmeceyi açtı. Zarf hala en dipteydi. Murat onu eline aldı. Bu kez elini geri çekmedi. Çünkü ilk defa 20 yıl boyunca kapalı tuttuğu şeyin yalnızca bir mektup olmayabileceğinden şüphelenmişti. Murat'ın babası Kemal kötü bir adam değildi. Sabah erkenden kalkar, küçük tamirhanesini açar, akşama kadar çalışırdı. Eve gelirken ekmeği unutmazdı. Murat'ın ayakkabısı eskidiğinde kimse söylemeden yenisini alırdı. Kış başlamadan pencerenin kenarlarını kontrol eder, ev soğumasın diye çatlakları kapatırdı. Ama Kemal'in yapamadığı bir şey vardı, konuşmak. Murat çocukken okulda kavga edip eve geldiğinde babası "Ne oldu?" diye sormadı. Ertesi sabah okulun önüne kadar onunla yürüdü. Ama yolda tek kelime etmedi. Murat bir sınavdan çok yüksek not aldığında annesi onu öptü. Kemal yalnızca "Demek çalışınca oluyormuş." dedi. Murat küçükken bir gece karanlıktan korkup annesinin yanına gitmişti. Kemal bunu gördü. Hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün Murat eve döndüğünde odasındaki bozuk gece lambası tamir edilmişti. Kemal sevgisini hep böyle gösteriyordu. Bir şeyi onararak, bir ihtiyacı karşılayarak, bir faturayı ödeyerek. Ama çocuk bazen tamir edilmiş bir lambadan fazlasını ister. Murat büyüdükçe babasının sessizliğini başka türlü okumaya başladı. Demek ki umursamıyor. Kemal ise oğlunun giderek içine kapanmasını başka türlü yorumladı. Demek ki artık ailesini beğenmiyor. Aynı evin içinde iki insan birbirlerini sevdiklerini düşünüyor ama birbirlerinin sevgisine inanmıyordu. Bir gün Murat mezuniyet töreninde diplomasını aldı. Annesi ağladı. Kemal uzakta durdu. Murat babasının gelip omzuna dokunmasını bekledi. Gelmedi. Yıllar sonra annesi ona Kemal'in o mezuniyet fotoğrafını tamirhanesindeki masasının çekmecesinde sakladığını söyleyecekti. Ama Murat bunu henüz bilmiyordu. Onun bildiği tek şey şuydu: babası bir kez olsun "Seninle gurur duyuyorum" dememişti. Ve bazı cümleler söylenmediğinde insan onların yerine kendi cevabını koyar. Murat da koymuştu. Babam beni hiçbir zaman gerçekten sevmedi. Murat 28 yaşına geldiğinde başka bir şehirde iyi bir iş buldu. Haberi akşam yemeğinde verdi. Annesinin yüzü aydınlandı. Kemal yemeğine devam etti. Bir süre sonra yalnızca "Burada da iş vardı" dedi. Murat yıllardır beklediği bütün cümleleri o 4 kelimenin altında ezilmiş gibi hissetti. "Bir kere de benim adıma sevinsen olmaz mı?" Kemal başını kaldırdı. "Sevinmediğimi nereden çıkardın?" "Çünkü hiçbir şey söylemiyorsun." "Her şeyi söylemek mi gerekiyor?" Murat güldü ama o gülüşte neşe yoktu. "Evet baba, bazen gerekiyor." Kemal sustu. Murat ilk kez durmadı. Mezuniyetini anlattı. İlk iş gününü anlattı. Çocukken gece korktuğunu anlattı. Bir kez olsun babasının ona sarılıp "Aferin oğlum" demesini beklediğini anlattı. Sonra sesi yükseldi. "Ben senin oğlun muyum? Bu evde yaşayan başka biri miyim? Hiçbir zaman anlayamadım." Kemal'in yüzündeki ifade değişti. Sanki ilk kez oğlunun yıllardır ne gördüğünü anlamıştı. Ama yine konuşamadı. Masadan kalktı. Murat bunu yine aynı şekilde yorumladı. "Kaçıyor."
Ertesi sabah valizini aldı ve evden çıktı. 2 gün sonra annesi aradı. Kemal kalp krizi geçirmişti. Murat hastaneye yetiştiğinde babası konuşamıyordu. Bir ara Kemal gözlerini açtı. Murat yatağın kenarında bekledi. Kemal elini hafifçe kaldırdı. Sanki bir şey söylemek istedi, söyleyemedi. 3 gün sonra öldü. Cenazeden sonra annesi Murat'a kapalı bir zarf verdi. Babam bunu sana bırakmış. Murat zarfı aldı. Ne zaman yazdı? Bilmiyorum. O gece mi? Annesi başını salladı. Belki daha önce. Murat zarfı cebine koydu. Açmadı. Çünkü yıllarca söylenmeyen şeylerin ölümden sonra birkaç sayfa kağıtla söylenmesinin hiçbir anlamı olmadığına inanıyordu. Ama aslında zarfı açmamasının başka bir sebebi vardı. Onu anlaması için 20 yıl geçmesi gerekecekti. Murat yıllar sonra evlendi. Bir oğlu oldu. Adını Arda koydular. Arda doğduğu gece Murat onu ilk kez kucağına aldığında uzun süre yüzüne baktı. Sonra içinden çok net bir cümle geçti. Ben babam gibi olmayacağım. Arda'ya sarılacaktı, onu dinleyecekti. Başarılarını görecek, korkularını küçümsemeyecek, sevgisini saklamayacaktı. İlk yıllarda gerçekten de öyleydi. Arda bisiklete binmeyi öğrenirken arkasından koştu. Okul gösterilerinde ön sıraya oturdu. Geceleri ateşi çıktığında başında bekledi. Ama hayat yavaş yavaş başka bir şeye dönüştü. Murat işinde yükseldi. Sorumlulukları arttı. Telefonu daha fazla çalmaya başladı. Eve geldiğinde bedeni salondaydı ama zihni hala toplantılardaydı. Arda okulda bir arkadaşının onu dışladığını anlattığında Murat bilgisayar ekranından gözünü kaldırmadan "Bunları kafana takma" dedi. Bir sınavdan düşük not aldığında bir dahakine daha çok çalışırsın. Bir gün Arda, "Baba, sen hiç korkuyor musun?" diye sordu. Murat telefondaki mesaja bakarken, "Herkes korkar oğlum" dedi. Arda birkaç saniye daha bekledi. Sonra odasına gitti. Murat kötü bir baba olduğunu düşünmüyordu. Tam tersine. Arda'nın sahip olduğu şeylere baktığında kendi çocukluğunu hatırlıyor ve içinden "Benim sahip olmadığım her şeyi ona verdim" diyordu. Bir gün Arda onunla tartışırken "Beni dinlemiyorsun" dedi. Murat'ın cevabı hazırdı. "Benim babam bana senin sahip olduklarının yarısını bile vermedi." Arda sustu. Muratsa o anda ne söylediğinin farkına bile varmadı. Bir zamanlar babasının sessizliğini kendisine karşı kullanmıştı. Şimdi kendi çocukluğundaki eksikliği, oğlunun ihtiyacını küçültmek için kullanıyordu. Ama henüz bunu göremiyordu. Arda büyüdükçe konuşmaları kısaldı. "Okul nasıl?" "İyi." "Bir şeye ihtiyacın var mı?" "Yok." "Akşam nerede olacaksın?" "Dışarıda." Murat bunu ergenlik sandı. Arda ise anlatmanın bir şeyi değiştirmediğine karar vermişti. Bir akşam Arda eve geç geldi. Murat salonda bekliyordu. "Telefon diye bir şey var." "Unuttum." "Bu evin kuralları var Arda." Arda ayakkabılarını çıkarmadan babasına baktı. "Sen bu evde kurallardan başka bir şey konuşuyor musun?" Murat ayağa kalktı. "Nasıl konuşuyorsun benimle?" "Nasıl konuşmamı istiyorsun?" "Senin için sabahtan akşama kadar çalışıyorum." Arda'nın yüzündeki öfke bir anda değişti. Daha çok yorgunluğa benzedi. "Baba, ben senden daha çok çalışmanı istemedim." Murat'ın içinde bir şey kıpırdadı. Bu cümleyi tanıyordu. Yıllar önce Kemal de ona, "Bu ev için sabahtan akşama kadar çalışıyorum" demişti. Murat o zaman söylememişti ama içinden geçen cümleyi hala hatırlıyordu. "Ben senden para istemiyorum, baba olmanı istiyorum." Bir an Arda'nın yüzünde kendisini gördü. Ama o an çok kısa sürdü. Öfke geri geldi. "Büyüyünce anlarsın" dedi. Arda başını salladı. "Sen de hep bunu diyorsun." Kapıyı kapatıp odasına geçti. Murat salonda yalnız kaldı. Bir süre sonra su içmek için mutfağa gitti. Koridordan geçerken Arda'nın odasının kapısında durdu. Elini kaldırdı. Kapıyı çalmak üzereydi. Sonra vazgeçti. Yıllar önce Kemal de Murat'ın odasının önünde böyle durmuştu. Murat bunu bilmiyordu. Ama aynı evin içinde yıllar sonra aynı sessizlik yeniden kuruluyordu. Zaman geçti. Arda üniversiteyi bitirdi. İşe başladı. Kısa süre sonra kendi evine çıktı. Murat bunun normal olduğunu düşündü ama telefonlar seyrekleşti. Pazar yemekleri azaldı. Arda geldiğinde çok oturmuyordu. Bir akşam küçük bir tartışma büyüdü. Murat sonunda dayanamadı. "Biz senin için ne yapmadık?"
Arda birkaç saniye sustu. Baba, mesele ne yaptığınız değil. Peki ne? Arda bu kez sesini yükseltmedi. Belki bu yüzden söylediği şey daha ağır geldi. Senin yanında kendimi hiçbir zaman gerçekten duyulmuş hissetmedim. Murat hemen cevap verdi. Ben seni her zaman dinledim. Arda başını salladı. Hayır baba. Cevap verdin ama dinlemedin. Murat kıpırdamadı. O cümle odada asılı kaldı. Arda montunu aldı, kapıya yürüdü. Murat arkasından bir şey söylemedi. Kapı kapandı. O gece Murat, yıllardır dokunmadığı bir şeyin yeniden açıldığını hissetti. Oğlunun eski odasına girdi. Masadaki fotoğraflara baktı. Birinde Arda küçüktü, bisikletinin yanında gülüyordu. Murat o fotoğrafı eline aldı. Sonra birden kendi mezuniyet fotoğrafını hatırladı. Annesinin yıllar önce söylediği bir cümle geldi aklına. Baban o fotoğrafını tamirhanesinde saklardı. Murat o zaman önemsememişti. Şimdi ilk kez durdu. Madem saklıyordu, neden söylememişti? Madem gurur duyuyordu, neden göstermemişti? Ve ardından daha rahatsız edici bir soru geldi. Arda da bir gün onun hakkında aynı şeyi mi soracaktı? Murat yatak odasına geçti. Çekmeceyi açtı. 20 yıldır bekleyen zarfı çıkardı. Bu kez onu açmaktan korktuğunu kabul etti. Çünkü içinde ne yazdığını değil, yazılanların kendisini haklı çıkarmamasını istemiyordu. Murat zarfı dikkatlice açtı. İçinden 3 sayfa çıktı. İlk satırı okudu. Sonra durdu. Murat, seninle konuşmak istediğim birçok şeyi konuşmayı beceremedim. Bir süre kağıda baktı. Devam etti. Kemal kendi babasını anlatıyordu. Çocukluğunda evde kimsenin duygulardan söz etmediğini, bir gün okulda dayak yiyip eve geldiğinde babasının ona karşılığını verseydin dediğini, korktuğunu söylediğinde erkek adam korkmaz cevabını aldığını ve yıllar sonra kendi oğlu doğduğunda bambaşka bir baba olacağına karar verdiğini yazmıştı. Murat o satırda kaldı. Çünkü Arda doğduğu gece kendisi de aynı sözü vermişti. Kemal devam ediyordu. Sana sarılmak istediğim zamanlar oldu. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Bazen kapının önüne kadar geldim. İçeri girmedim. Murat'ın aklına birkaç hafta önce Arda'nın kapısının önünde durduğu gece geldi. Elindeki kağıt hafifçe titredi. Bir sonraki satıra geçti. Seni sevdiğimi bildiğini sandım. Murat gözlerimi kapattı. Sonra insanın söylemediği sevginin karşı tarafın içinde bazen hiç söylenmemiş değil, hiç yaşanmamış gibi kalabildiğini geç öğrendim. Murat sayfayı çevirdi. Artık babasının ne söyleyeceğini tahmin ettiğini sanıyordu. Özür, pişmanlık, belki kendisini affetmesini isteyen birkaç cümle. Ama son sayfadaki satırlar bambaşkaydı. Kemal şöyle yazmıştı. Beni affetmeni istemiyorum. Affetmek senin hakkın. Murat yavaşladı. Son satırlara geldi. Fakat senden tek bir şey istiyorum. Bir gün çocuğun olursa... Murat nefesini tuttu. Benden sana geçen sessizliği kendi çocuğuna miras bırakma. Murat o satırı bir kez okudu. Sonra bir kez daha. Ve ilk defa 20 yıl önce yazılmış o mektubun kendisine geçmişten değil, bugünden seslendiğini anladı. Murat o gece sabaha kadar uyumadı. Mektubu masada açık bıraktı. Bazen kalkıp mutfağa gitti. Sonra geri gelip aynı satırı tekrar okudu. Benden sana geçen sessizliği kendi çocuğuna miras bırakma. İlk dürtüsü Arda'yı hemen aramaktı. Uzun bir mesaj yazmak, her şeyi açıklamak, kendi babasını anlatmak, çocukluğunu anlatmak, neden böyle olduğunu anlatmak. Telefonu eline aldı. Sonra bıraktı. Çünkü ilk kez şunu fark etti. Yıllardır yaptığı şey tam da buydu. Arda bir şey söylediğinde hemen cevap hazırlıyordu, açıklıyordu, çözüyordu, kendini savunuyordu. Bu kez hiçbirini yapmadı. 3 gün sonra yalnızca kısa bir mesaj gönderdi. Hazır olduğunda seni dinlemek istiyorum, kendimi savunmadan. Arda cevap vermedi. 1 gün geçti, 2 gün. Murat'ın içindeki eski ses yükselmeye başladı. Ben onun babasıyım. Bir mesaj bile mi yazamıyor? Ama bu kez o sese uymadı. 4. gün telefon geldi. Yarın akşam gelebilirsin. Murat oğlunun evine giderken yanında hediye götürmedi. Mektubu da götürmedi. Arda kapıyı açtı. İçeri geçtiler.
Bir süre kimse konuşmadı. Sonra Arda sordu. Ne diyeceksin? Murat, ben bugün bir şey demeye gelmedim. Peki neden geldin? Murat oğluna baktı. Seni dinlemeye. Arda önce inanmadı. Sonra konuşmaya başladı. Çocukken anlatıp yarım bıraktığı şeyleri, Murat'ın telefonuna baktığı anları, bir ilişkisinin bittiği gece takma kafana demesini, üniversite tercihinde ne istediğini sormadan fikir vermesini. Murat birkaç kez ağzını açtı, kendisini açıklamak istedi. Sonra kapattı. Telefonu çaldı, ekrana baktı. Sessize aldı ve masaya ters çevirdi. Devam et, dedi. O gece hiçbir mucize olmadı. Arda ayağa kalkıp babasına sarılmadı. Her şey geçti demedi. Yıllar tek konuşmayla silinmedi. Ama Murat giderken Arda kapının önünde "Bir ara yine konuşuruz." dedi. Ve bazen uzun süredir kapalı olan bir ilişki için ilk değişim kapının tamamen kapanmamasıdır. Belki senin çekmecende 20 yıllık bir zarf yok. Ama belki senin de yıllardır hakkında karar verdiğin bir insan var. Beni sevmedi. Beni hiç anlamadı. Ben asla onun gibi olmayacağım. Belki verdiğin karar doğrudur. Belki gerçekten incitildin. Bu hikaye sana geçmişi inkar etmeni söylemiyor. Ama başka bir soru soruyor. Sana yapılan şeyden herhangi bir parçayı, farkında olmadan sen de başka birine taşıyor olabilir misin? Belki sana hiç söz hakkı verilmedi. Şimdi sen başkasının sözünü kesiyorsun. Belki sürekli eleştirildin. Şimdi sevdiğin insanları iyilikleri için sürekli düzeltiyorsun. Belki çocukken duyguların küçümsendi. Şimdi biri sana derdini anlattığında hemen "Bunu kafana takma." diyorsun. Bunu görmek insanı kötü yapmaz. Tam tersine ilk kez başka türlü davranma ihtimali verir. Çünkü insan fark etmediği şeyi tekrar eder. Fark ettiği yerde ise seçim başlar. Bazen geçmişi iyileştirmek, geçmişteki insanın değişmesi değildir. O insan artık hayatında bile olmayabilir. Bazen iyileşmek, sana gelen şeyin senden sonra aynı biçimde devam etmemesidir. Ve bunun için büyük bir konuşma gerekmeyebilir. Bazen tek gereken, birinin sana bir şey anlatırken vereceğin cevabı birkaç saniye geciktirmektir. Belki ilk kez gerçekten dinlemek. Birkaç hafta sonra Murat iş yerindeydi. Bilgisayarında yarım kalan dosyalar vardı. Telefonu çaldı. Arda. Murat açtı. "Baba, müsait misin?" Murat'ın ağzından eski cevabı çıkmak üzereydi. "Bir şey mi oldu?" Durdu. Bilgisayarın kapağını kapattı. Sandalyede arkasına yaslandı. "Müsaitim." Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Murat, "Anlat." dedi. Arda konuşmaya başladı. Biz o konuşmada neler söylediklerini bilmiyoruz. Belki önemli bir şeydi. Belki sıradan bir günün, sıradan bir problemiydi. Aslında bunun artık önemi de yoktu. Çünkü değişen şey konuşmanın konusu değildi. Konuşmanın biçimiydi. 20 yıl boyunca kapalı duran o zarf Kemal'i geri getirmedi. Murat'ın çocukluğunu değiştirmedi. Söylenmeyen cümleleri geçmişe dönüp söyletmedi. Ama bir sonraki konuşmanın nasıl başlayacağını değiştirdi. Murat o akşam eve döndüğünde mektubu yeniden eline aldı. Bu kez çekmecenin en dibine koymadı. Masasının üstündeki küçük kutuya yerleştirdi. Zarf artık ona babasının söyleyemediklerini hatırlatmıyordu. Başka bir şeyi hatırlatıyordu. Kendisine ne bırakılmış olursa olsun, bundan sonra neyi taşıyacağına hala kendisinin karar verebileceğini. Belki bu hikayede Murat değildin. Belki Arda'ydın. Belki Kemal'din. Belki üçünün birazı sendin. Ama bir gün "Ben asla onun gibi olmayacağım" dediğin birini hatırlıyorsan, kendine şu soruyu sormaya değer. Onun bana bıraktığı hangi şeyi hala taşıyorum? Cevabını bugün bulamayabilirsin. Ama fark ettiğin gün hikayenin sonu değişebilir. Çünkü bazı miraslar bize bırakılır. Ama her miras taşınmak zorunda değildir.